Merhaba. Bugün hepimizin çok severek yediği çok farklı ve pratik bir tarifle geldim. Bugün hazır yufkadan beyti yapacağız sizinle. Aslında yalancı beyti demek daha doğru olur. Görseli gayet güzel, tadı da lezzeti de çok güzel. Yapımı pratik bir tarif. Afiyet olsun. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. Malzemelerimiz burada 500 gram kadar dana kıyma, büyük boy bir kuru soğan, 1 adet yumurta, 7-8 yemek kaşığı galeta unu ya da benim gibi bayat ekmekleri kurutup rondodan geçirip elde edebileceğiniz bu bayat ekmek için 2 yemek kaşığı tereyağı. Bunu en son fırından çıktıktan sonra üzerine dökeceğiz. Sarımsak, kimyon, pul biber, toz biber, karabiber ve tuz. Şimdi yapılışına geçelim. Öncelikle baharatlarımızı ekliyoruz. Rondodan ince şekilde çektiğimiz soğanı ve sarımsağı da kıymalı harcımızın içine koyuyoruz. Ana malzeme, onu söylemeyi unutmuşum. Yanında şurada duruyor zaten. 3 tane de yufka gerekiyor. Şimdi galeta unu 7-8 kaşık koydum buraya. Biraz şey gibi aslında bildiğiniz kuru köfte içi yapıyoruz. Farklı bir form oluyor burada. Evet, şöyle yeterince de tuz attıktan sonra çok iyi bir şekilde yoğuralım bunu. Evet, şimdi yufkalarımı birer birer alıyorum. Yufkalarım bu arada o kadar ince ve güzeller ki gerçekten de işimizi daha kolaylaştıracak. Şimdi tezgahtar olduğu için ben önce şu şekilde yapıp yufkamı ikiye böleceğim. Şimdi öncelikle yarım olan yufkamı alıyorum. Şimdi bu kıymalı harçtan, daha doğrusu köfte harcı gibi olan beyti içi diyeceğiz biz burada buna. Beyti içinden şöyle sanki Adana dürüm yapar gibi hiç ara vermeden yufkaya yayıyorum. Çok pratiktir. Güzel bir lezzettir. Davet sofralarına çok yakışır. Ramazan sofralarına çok yakışır. Yapımı da gerçekten pratik, malzemeler elinizde olduktan sonra gayet kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi yanlarını şöyle güzelce bolca bırakarak içe doğru katlıyorum. Şimdi sarma aşamasına dikkat edelim. Yufka çok incecik, hemen yırtılabiliyor. Şöyle bir kat sardıktan sonra şöyle elinizle bu formu bir düzeltin. Şöyle. Kıymayı da her tarafı eşit gelecek şekilde koymaya çalışın. Biraz yufkayı böyle sıkı sarabiliriz. Sorun değil. Şimdi bu bir tane sardığımızı şöyle kenara alıyorum. Hemen diğer yufkamı da alıyorum. Daha doğrusu yufkamın diğer yarısını alıyorum. Bakın yufkaya yağ, su, sos, harç hiçbir şey sürmedim. Yufkam fırından çıktıktan sonra, piştikten sonra üzerine tereyağı ve isterseniz sarımsaklı yoğurt, sade yoğurt ve sosla lezzetini daha da artırabilirsiniz. İki tur çevirdikten sonra elimizle bu formu şöyle de düzenleyelim. Sonra yine böyle acele etmeden şöyle
şöyle keskin bir bıçak alalım. Elimize de bir peçete alalım. Şimdi böyle küçük hareketlerle bunları keselim. Kestiğinizde yapışan kıymayı kıymalı harcın içine tekrar koyun. Bu büyüklük gayet iyidir. Şöyle 3 santim kadar bir kalınlığı var. Borcamın altına yağlı kağıt seriyorum. İsterseniz yağlı kağıt sermeyip bunu yağlayabilirsiniz de sadece. Şimdi bunları böyle diklemesine ve sıkışık vaziyette, aralarını gevşek bırakmayacağız, diziyoruz. Evet, benim yarım kilo kıymadan bu kadar beyti çıktı. Şimdi bu bize akşam yemeğinde yeteceği için bunu bu haliyle streç filme sarıp derin dondurucuya atacağım. Daha sonra başka bir yemeğin yanına ek olarak çıkarıp pişirebilirim. Şimdi bundan sonraki aşamalarımız şu. Bunu 180-200 derecede ısıtılmış fırında iyice üzeri böyle pişene kadar, anlarsınız zaten kıymanın, köftenin pişmesini, pişiriyoruz. Daha sonra çıkardıktan sonra böyle eritip dağladığımız tereyağını böyle üzerine kaşıkla gezdireceğiz. Daha sonra da isteyen sade, isteyen yoğurtlu ve soslu olarak tüketebilir. Afiyet olsun.